Ne diyorsun Polat? Teklifim hala geçerli. Kabul edersen ailene hiçbir şey olmayacak. Sagir, Alptekin şu anda evde. hemen bağlantı kurun. Efendim, Alptekin, Sagir orada. Adamlarıyla evin etrafını sarmış. görüyorum. Siz kaç kişisiniz? Evde yalnız ben varım. Dışarıda da 2 arkadaş var. Size hemen destek göndereceğiz. Tamam, Nazife anneyi güvenli bir yere al. Siz de dikkatli olun. anlaşıldı Aynur'a. Ne oldu evladım? Acil bir durum var. Güvenlik sebebiyle sizi aşağı almam lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Efendim? Ne? Bizden kim var orada? Tamam. Hemen biz de oraya geliyoruz. Ne oldu Akif? Sagir Nazife annenin evini kuşatmış. Acele et, yetişmemiz lazım. Emredersiniz. Merhaba Polat Alemdar. Sakın o eve yaklaşma. Bunu söylemek için biraz geç kaldın. Hemen adamlarını topla ve oradan uzaklaş. Başkalarına uşaklık ettiğin için kendi hayatını bitireceksin. Ben kimsenin uşağı değilim. Ama sahibin burada öyle söylemiyor. Kimin ne söylediği benim umurumda değil. Sagir. Şimdilik bu kadar yeter. Sen beni tanımadın dayandın. Ne kadar yeteceğine ben karar veririm. Benden haber bekle Sagir. Polat Alemdar'ın olduğu yerden bana iyi haber gelmez. Ben hiç beklemeyeyim. Seni çağırıyor. Annemin evine pusu kurmuşlar. Ben gidiyorum. Bize emriniz nedir efendim? Burada yaşayan kimse kalmayacak. Tekneyi de yakın.
Canlı kimse kalmayacak. Yürüyün. Siper al. Komutan vuruldu. Tamam siz bana bırak. Acele edin. Hemen yetiştirmeliyiz. Beni koruyun. Tamam yeterli. Peki, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl yeterli Cahit? Zaten hastane diye tutturdun Safiye. İyi değilsin Cahit. Ne gerek var, bir şeyim yok işte. Nasıl bir şeyin yok? Bence tomografi bile çektirmemiz lazım. Abartma Safiye, abartma. Ben iyiyim. Merak edilecek bir şeyim yok. Efendim, telefonunuz var. Sen dur ben bakarım. Teşekkürler. Efendim? Bir süre burada kalmanız gerekecek anneciğim. Sakin olun. Sen beni merak etme evladım. Ah, sen çocuklarıma yardım et ya Rabbi. Arkadaşlar, dikkatli olun, saldırı var. Hani bu evin etrafında sadece polisler vardı. Sadece bu ikisi mi kalmış? Bunlar Polat'ın adamları. Anlaşılan diğerlerini biz işimizi rahat yapalım diye Brandon halletmiş. Ne oldu Sagir? Haber vermedin. Patlatmıyor muyuz bombayı? Artık dikkat dağıtmaya gerek kalmadı. Bütün dikkatimizi buraya verelim. Ben o zaman malzememi alıp buraya geleyim. Belki lazım olur. Tamam hadi. Ben şimdi içeriye bomba gibi düşeceğim. Brandon'dan haber beklemeyecek miyiz? Hayır. Artık bu iş Polat'la bizim aramızda. Benim kim olduğumu herkes öğrenecek. Hadi. 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 Efendim Akif. Alptekin, Nazif anne iyi mi? İyi. Onu aşağıda güvenli odaya aldım. Ben yukarıdayım. Sen de aşağı in. Onun yanından sakın ayrılma. Tek başına risk alma Alptekin. Nazif annenin yanında ol. Tamam. Yürü.
Siz dışarıyı temizleyin, ben arkadan gireceğim. Bu evin büyükleri nerede? Burada yoklar. Bakalım ne kadar doğru söylüyorsun. Onu bırak. Senin hesabın benimle. Demek bu kadar değerli senin için. Senin istediğin benim. Bırak gitsin. Aferin Akif. Fedakarlığın beni duygulandırdı. Güzel. Çok güzel. Dur! Gel şöyle. Gel. İndirin silahları. Yürü. Geçin bu tarafa. Yürümeye devam et. Çabuk gel, gidiyoruz. Yavaş yavaş yürü. Geldim. İndir silahını. Akif, şu aracı takip edin. Bana bir şey yapmayacak mısın? Bu daha başlangıç. Oğlum. Anneciğim. İyi misin? Ben iyiyim evladım. Leyla ile Elif neredeler? Onlar çıkmışlardı evladım. Sinemaya gideceklerdi. Efendim Polat. Neredesiniz Leyla? Biz Elif'le alışveriş yaptık. Şimdi de sinemaya gidiyoruz. Hemen eve dönün Leyla. Polat? Gelince konuşuruz. Anneciğim, sen biraz daha burada kal. Peki oğlum. Peki. Alptekin nasıl? Ameliyata almışlar abi. Durum henüz belli değil. Hüsnü Bey'le konuştum. Alptekin'i hastanede değil,
Yeni merkezin sağlık biriminde tutacaklarını söylediler. Tamam Akif. Komutanım, Ne oldu Yasin? komutanım. Timurlar siz gittikten sonra Lyon ekibinden baskın yemişler. Maalesef 3 arkadaşımızı kaybettik. Timur da çatışmada yaralanmış. Timur'u da yeni sağlık merkezimize götürün. Emredersiniz komutanım. Abi, Safiye? Nazife anne. İyi o, merak etme. Aşağıda şimdi. Sen istersen yanına git bir bak. Şükürler olsun, ikiniz de iyisiniz. Brandon senden ne istedi abi? Ra'nın teklifini iletti. Daha önce Amon'un yaptığı teklifin benzeri. Ra orada olmadığı için cevabını da o aldı. Öldü mü abi? Timur tuzağa düşmüş. Brandon'ın yaşayıp yaşamadığını öğren Cahit. Tamam abi. Evin önündeki polisleri onlar mı çekmiş? Evet. Bu teröristlere yolu açmak için yapmışlar belli ki. Ama bu davanın bittiği anlamına gelmez. Bizi yeniden polisle karşı karşıya getirmek isteyeceklerdir. Yakalama kararı düşene kadar dikkatli olmalıyız. Davayla ilgili Leyla'nın devreye gireceğini söylemiştiniz abi. Bir şey çıktı mı? Bu gece konuşacağım. Leyla mutlaka sonuç alacaktır. Ama biz bu işi daha hızlı halletmek için elimizdeki gerçek teröristi kullanacağız. Sagir. Ne yapmayı düşünüyorsun abi? Kafasını gövdesinden ayırmayı düşünüyorum Akif. Babama ve anneme yaptıklarının hesabını verecek. Ama önce kendi yaptığı eylemleri açıklayacak. Biz de üstümüzdeki suçlamalardan kurtulmuş olacağız. Anacığım, Üzülme evladım. Çok şükür hepimiz iyiyiz. çok şükür anacığım. Ama ben sizi çok üzdüm, yordum. Benim yüzümden Böyle söyleme. Senin bir günahın yok ki. Her şey Allah'ın takdiri. Hem ben babana kavuşacağım günün hayalini kuruyorum. böyle söyleme anacığım ya. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Oğlum. Tamam. Başsavcılıkla görüştüm. Çok yakında başvurumuzla ilgili haber alacağız. Tamam. Gelişmeleri bana da haber verirsin. Hı hı. Ninemin ilaç saati. Elif'in okul meselesini de konuşmamız gerek. Evet. Bu konu benim de kafamı kurcalıyor. Olanlardan sonra eski okuluna dönmeyi kabul etmemesi çok normal. Ama siz de biliyorsunuz, Elif nereye giderse gitsin bu tür şeylerle karşılaşabilir. Aslında Elif de bunun farkında. Yaşından beklenmedik bir olgunlukla karşılıyor. Ama her şeye rağmen ben onun bu ortamdan uzaklaşmasını yararlı görüyorum. Başka bir okul mu öneriyorsun? Evet.
Yurt dışında çok iyi şartlarda eğitim alabileceği okullar var. Biz Profesör Martin'le araştırdık. Öğrencileri için tam gizlilik sunan okullar var. Elif orada bu sıkıntıları yaşamayacaktır. Gösterdiğiniz çabayı takdir ediyorum. Ama kızım burada benim yanımda olmalı. Onun bizden uzakta... Ninem dinlenecekmiş biraz. Ben de usulca çıktım odasından. Aferin kızıma. Artık bugün gideriz sinemaya değil mi Leyloş? Gideriz tabii. Hadi gel. Safiye. Sen iyi misin canım? Ben iyiyim abi ama Ama ne? abi onlar Cahit'in senin için çalıştığını biliyorlardı. Cahit o meseleyi çözdü. Kimseye bir şey söyleyemezler. Cahit için endişelenmene gerek yok. Martin, hoş geldin. Hoş geldiniz Profesör Martin. Hoş bulduk Polat Alemdar. Çok üzüldüm, geçmiş olsun. Sağ olun. Kardeşimin yanında olduğunuz için de teşekkür ederim. Keşke engel olabilseydim. Siz elinizden geleni yaptınız. Çok teşekkür ederim. Bütün bunları yaşadığın için çok üzgünüm Safiye. Asıl ben üzgünüm. Siz benim yüzümden bu olaya dahil oldunuz. Neyse ki ulaşabildim Cahit'e. Her türlü tehlikeyi senin için göze alabileceğini biliyordum. Cahit'e bir zarar vermediler umarım. Neyse boş ver, bunları konuşmayalım artık. Küçük prenses nasıl? Sanırım hala okula gitmiyor. Abinle okul meselesini konuşabildin mi? Abim bizim teklifimize sıcak bakmadı Martin. Elif'in eğitimine burada, bizim yanımızda devam etmesi konusunda kararlı. Peki ya Elif? Asıl önemli olan onun ne hissettiği. Bence abim haklı Martin. Elif ailesinden ayrılmak istemez. O gün sen de duydun. Ben ninemi bırakmam dedi. Başka bir yol bulacağız artık. Ben Elif'e haber vereyim. Alptekin nasıl? Ameliyattan çıktı, şimdi yoğun bakımda. Uyanmasını bekliyoruz. Kendine geldiğinde beni haberdar et. Tabii efendim. Timur nasıl? Ameliyatı başarılı geçti. Endişelenecek bir durum yok. İstirahat ediyor şu anda. Kısa zamanda toparlanacak. Efendim, yeni sağlık merkezimizin donanımı için hastanemizden nakil yaptık. Ancak halihazırdaki teçhizatımızın modernizasyonu gerçekleşeceğinden... Hüsnü hallet işte. Tamam efendim. Nasıl tensip buyurursanız. Dur Timur, ne yapıyorsun? Çok geçmiş olsun. Seni iyi gördüğüme sevindim. Sağ olun efendim.
Lütfen beni affedin. Görevimi yerine getiremedim. Ben yaralanınca arkadaşlar da benim yüzümden geri çekildiler. Sen dinlenmene bak Timur, bunları düşünme. Dün gece Sagir'in adamının kaçtığı araçla ilgili bir haber aldık. Bulundu mu? Evet, terk edilmiş halde bulundu. Araç çalıntıymış. Adamla ilgili bir şey ulaşabildik mi? Araçta hiçbir iz bulamamışlar. Akif nerede? Sagir'in sorgusu için gitti. Hoş geldin abi. Geçmiş olsun. Sağ ol Pusat. Hayırdır, nedir mesele? Hakkı Bey bana ve Baltazar'a bir iş teklif etti. Biliyorum Pusat. İşi kim en iyi şekilde yaparsa İstanbul Sefirliği içinde büyük bir adım atmış olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Biz Zülfikar Ağa'yla hemen işe koyulduk. Ama Baltazar şimdiden yolumuza taş koyuyor. Hakkı sizden ne yapmanızı istedi? Kaçak petrol nakliyesini yapacağız. Ama Baltazar çalışacağımız tırları bağladı. Kimse bizimle çalışmayı kabul etmiyor. Baltazar İstanbul Sefiri olana kadar senin yoluna çıkmaya devam edecektir. Keşke kendi çıksa. Ama maşa kullanıyor. Baltazar daha önce uyuşturucu işinde kullandığı çeteyi tır şoförlerinin üstüne salmış. Ne çetesi bu? Motorcu çetesi. Başlarında Pitbull diye bir it var. Her işte Baltazar'ın eli ayağı olmuş. O zaman yapacağın iş belli Pusat. Abi nasıl olsa izni verdi. O Baltazar'ın elini ayağını keseceksin. Eyvallah abi. Teklifimizi düşündün mü? Düşündüm. Kabul ediyorum. Benim yaptığım ama skor tabelasında size yazılan her şeyi açıklayacağım. Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim. Hevesimi kursağımda bıraktın. Senin elinde kalmaktan korktuğumu düşünme. Kabul etme nedenim bu değil. Neymiş? Bu dünyadaki en büyük terörist benim. Ve bunu da herkesin duymasını istiyorum. Dur. Yüzüme vurma. Canlı yayında zorla konuşmuş gibi görünmek istemem. Ne canlı yayını? Ne saçmalıyorsun sen? Teklifinizi kabul ettiğimi söyledim. Ama şartımı söylemedim. Sadece canlı yayında konuşurum. Benim malımı taşımayacağınızı söylemişsiniz. Pusat, eğer biz bir adamla anlaşma yapmayacağımızı söylediysek, öncesinde başka bir adamla anlaşma yapmışız demektir. Patron bacağında bir mermiyle bu anlaşmanın bedelini ödedi. Şimdi hastanede. Ne oldu? Mesele mi var? Çekilin. Oğlum bu adamlara yara yapmışsınız. Evet yaptık.
Sen de deva olmaya mı geldin? Yok. Bela olmaya geldi. Baltazar'ın itleri ne zaman adam oldu lan? Gel. Pitbull'a söyle. Son günlerin tadını çıkarsın. Sen de git patronuna söyle. Pusat geldi, Pitbull'la olan anlaşmanı bozdu. Bundan sonra benim malımı taşıyacaksınız, tamam mı lan? Misket. Pusat geldi, hepimizi dağıttı. Pitbull yalan söylemiş. Hala Baltazar'la çalışıyor. Anladım. Tahmin etmiştim. Ne oldu? Pitbull bizi kandırmış. Nasıl? Hala Baltazar'a çalışıyor. Geçen gün gittiğimiz tırcıların mekana pusat gelmiş. Adamları dağıtmış. Ben biliyordum zaten. Bu adama güvenilmez. Ne yapacağız? Uygun zamanı bekleyeceğiz. Ben bu pisliklerle çalışmam. Efendim, Sagir'in sorgusu bitti. İstediğimizi yapacak. Ama bu açıklamayı canlı yayında yapacağını söyledi. Neden böyle bir şey istemiş olabilir? Eylemleri kendisinin yaptığını herkesin bilmesini istiyormuş. Bu zamana kadar niye çıkıp söylememiş o zaman? Mecburen Brandon'ın planına uymak zorunda olduğunu söyledi. Bu adamın kendi planı var Akif. Ben de öyle düşünüyorum. Ama başka türlü konuşmaya ikna olmayacak. O zaman akşam internet üzerinden bir canlı yayın ayarlayın. Ama her ihtimal için hazırlıklı olun. Akşamki aracı bulabildiniz mi? Terk edilmiş halde bulundu. Hiçbir ipucu yok. Bu benimle röportaj yapmak isteyen gazeteci bir kız vardı. Can'ın kızı. Onun Çağrı ile röportaj yapmasını sağlayın. Ebola'dan nasıl kurtulduğunu, bununla ilgili bütün bildiklerini anlatsın. Sagir'in yapacağı açıklamaları desteklemek için buna ihtiyacımız var. Başka bir şey var mı efendim? Tamam Akif. Şimdilik başka bir şey yok. Çok güzel olmuş. Efendim Polat. Ne durumdasınız Leyla? Her şey yolunda mı? Nazif anne daha iyi. Safiye yanında. Elif? Sana kaşkol örüyor. Babama söyle, o da sinemaya gelsin. Polat, biz bu akşam Elif'le sinemaya gideceğiz. Biliyoruz gelemezsin ama yine de sana haber verelim dedik. Sağ ol Leyla. Benim de akşam sinemadan sonra size bir sürprizim var. Tamam.
Hadi bakalım. Devam et. Tamam. Ne büyük talihsizlik. Polat Alemdar'ı ortadan kaldırmak için kusursuz planlara imza attı. Ama ilk karşılaşmada neredeyse hayatını kaybediyordu. Masada kazanmaya alışmış biri için kalem darbesi almak çok kötü olmuş. Ambulans helikopter hazırlandı. Birazdan yola çıkacağız. Umarım en kısa zamanda hayati tehlikeyi atlatır, tekrar aramıza döner. Umarım. Sizinle yapacak daha çok işimiz var. En kısa zamanda sağlığınıza kavuşmanızı diliyorum. Siz İngiltere'deyken bütün işlerinizi üstlenip en iyi şekilde yürüteceğime söz veriyorum. Çağrı, senden bir isteğimiz var. Ebola hakkında bir gazeteciyle görüşmeni istiyoruz. Bu virüsten nasıl kurtulduğunu, bu virüsün panzehirin mevcut olduğunu ama bunu dünyadan sakladıklarını. Tabii ki anlatırım. Ama hangi gazeteci bunu yayınlamaya cesaret edebilir? Bunun üzerine gideceğini düşündüğümüz bir gazeteci biliyoruz. Erhan'ı aradım, açmadı telefonunu. Size önemli bir haberim var. Emniyet Ulu ve onun ekibindeki polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Bu işten sıyrılması zor görünüyor. Demek ki arkalarındaki destek çekiliyor. Onlarla işleri bitti tabii. Ben gelişmeleri takip edeceğim. Tamam, sen emniyette kal. Aynura, Erhan nerede? Bir işi olduğunu söyledi, çıktı. Bir şey söylemedi mi? Hayır. Tamam. Hoş geldiniz. Seninle konuşacaklarım var. Fehmi Bey. Tamam, biliyorum. Ben çıkarken dışarıda ol. Hoş geldin Cahit. Hoş bulduk. Geç oturalım. Senden neden haber alamadığımı şimdi anladım. Neler oldu? Önemli bir şey değil. Halletmem gereken bir mesele vardı. Eminim halletmişsindir. Halloldu sayılır. Asıl sen anlat. Konseyin kasası için Bünyamin'le görüşecektin. Görüştüm. Ama net bir şey söylemedi. Bazı tereddütleri olduğunu düşünüyor. Gayet ikna edici yöntemlerin var. Seni reddedecek cesareti olabilir mi? Konseyde ona ne kadar ihtiyacım olduğunu biliyor. O da bunun farkında.
Ben bir görüşüp derdini öğreneyim. İkna ederim. Hava çok soğuk Kenan. Üşümüyorsun değil mi? Yo, iyiyim. Temiz hava iyi geldi. Geldiğin için teşekkür ederim. Aslı Yusuf kaza geçirdiği gün onunla berabermiş. Onunla hiç görüştün mü? Bir kere görüştüm. Hakkı Bey'in anlattıklarından farklı değil anlattıkları. Görüştüğümüzde bana Yusuf'un kayboluşuyla ilgili haber yapacağını söylemişti. Ama yapamadı. Bununla ilgili konuşmadınız mı? Hakkı Bey engellemiş. Anladım. Aslı ile görüşmek istiyorum. Ayarlayabilir misin? Tabii ayarlarım. Ama Hakkı Bey bundan rahatsız olacaktır. Beni de daha önce uyarmıştı. Demek ki burada görüşmeyeceğiz. Senden biri hakkında bilgi istiyorum. Elimden geleni yaparım. Brandon'ı tanıyorsundur. Yalnızca adını duydum. Brandon dün saldırıya uğradı. Yaşayıp yaşamadığını öğrenmeni istiyorum. Bu mevsimde deniz havası almak istediğine göre deniz aşırı haberler bekliyorsun anlaşılan Hakkı Bey. Artık yeni bir dönem başlıyor Metin. Bundan sonra ulaklarla çalışmayacağız. Yeni dönemde yeni ekiple yola devam edeceğiz. Emniyetteki tasfiyelerden sonra boşalan yerleri kendi adamlarımız dolduruyor. Artık eskisinden de güçlü olabiliriz. Konseyin çıkarlarını esas alacağına eminim. Konsey bir an önce kurulursa üzerimize düşeni yapacağız. Geç kaldığımızı düşünmeyin. Fehmi Bey işini sağlam alıyor. Can Bey'in de gelişmelerden haber olsun. Can kulağıyla dinliyor. Bünyamin Bey'le de görüşülecek. Onun da konseyde olmasını istiyoruz. Konseyin kasası belli oldu demek. Henüz netleşmedi. Fehmi Bey'in teklifiyle ilgili tereddütleri olduğunu söylemiş. Hakkı'cığım, üstesinden gelemeyeceğiniz bir durumsa biz devreye girelim. Gerekeni yapacağımızdan şüphen olmasın. Meteciğim. Hayırdır? Gene güzel haberlerin mi var bana? Yemin ederim var. Ulan bana bak, iyi haber olduğundan emin değilsen sakın söyleme. Ağam, Dicle ablam gelmiş daha ne olsun? İstanbul'a geldiğini bileyim. Hemen anasına mı gitmiş lan? He ağam, Zehra yengemde gördüm. Gel dedim gelmedi benimle. Biraz konuştuk. Karadeniz'de eyleme gitmiş. Santral mı ne yapacaklarmış? Onu protesto etmişler. Bileyim. Bizim kız her şeye karşı. Anaya karşı, babaya karşı. Karşı olmadığı hiçbir şey yok. Bence laf arasında sorguya çekti. Ne dedi? Ne desin? Seni sordu. Babam nasıl dedi. He, tabii. Ulan yalan söyleme. Semtimize uğramıyor, halatı soruyor, öyle mi? Ağam, inan ki. Bana bak, konuşma da ben dinle ulan. Şimdi eve git, ortamı yokla. Sen Helga'yı oyalayacaksın, ben de eve gireceğim. Tamam ağam. Olur da bir aksilik çıkarsa mozik. Bu sefer elimden kurtulamazsın, bilesin. Dicle ablayı çok özlemişsin belli ağam. Ben Helga yengeyi oyalarım, sen merak etme. Hadi, yürü lan, yürü, kaybol.
Bir şey alır mısınız? Hayır, teşekkürler. Böyle çat kapı görüşmelerden hoşlanmadığımı bilmiyor musun? Mecburen geldim. Brandon'a ulaşamıyorum. Saatlerdir telefonu kapalı. Brandon'a artık ulaşamayacaksınız. Bu ne demek oluyor? İşbirliğimiz sona erdi. Artık sizinle ve ekibinizle çalışmayacağız. Size yaptığımız hizmetlerden sonra bunu bize nasıl yapabilirsiniz? Meseleyi kişiselleştirmeyin. Yeni konjektürde çıkarlarımız ve hedeflerimiz örtüşmüyor. Kendinize bir iyilik yapın ve bir süre buralardan uzaklaşın. Şimdi müsaadenle. Misafirimize kapıya kadar eşlik et. Buyurun. Emniyet ulağının biletini kesme zamanı geldi. Hizmetlerinin karşılığı olarak onu bir daha dönmeyeceği bir tatile gönderin. Siz hiç merak etmeyin. Bütün imkanlarımızı kendisi için seferber etmeye hazırız. Yunanistan'daki Ebola saldırısında asıl hedefin siyah sancak olduğunu iddia ediyorsunuz. Olayların nasıl geliştiğini bir de sizden dinleyelim. Biz Siyah Sancak ekibi olarak uluslararası terörist Mr. Key tarafından esir alındık ve Kuzey Irak'a götürüldük. Geçtiğimiz günlerde öldürülen Birleşmiş Milletler Barış Elçisinden mi bahsediyorsunuz? Kendisi azılı bir teröristtir. Buyurun devam edin. Kuzey Irak'tayken kamptan kaçmaya başardık. Yolda saldırıya uğramış olan Birleşmiş Milletler konvoyuna rastladık. Tuzağa çekildiğimizi fark ettiğimizde çok geçti. Peki sonra ne oldu? Mr. Key bizi Irak polisinin elinden aldı. Ve Ebola virüsü enjekte ederek Yunanistan'da bir meydana bıraktı. Telefon. 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 Telefone. Telefone. Telefon. Telefone. Telefone. Silah var. Tamam. Bir şey yapmayacağız. Korkmayın. Size zarar vermeyeceğiz. Korkmayın. Telefon verin. Korkmayın. Telefon verin bana. Yaklaşmayın bize. Uzak durun. Polis. Silah var. At silahını. Sakin ol. At silahını dedim. Sakin ol. Sakin ol. Hemen karantinaya alın. Kımıldama. Sakin ol tamam. Lütfen, lütfen. İzin verin lütfen, izin verin. Geri çekilin. Arkadaşlar lütfen olabilirsiniz. Lütfen gelin. Nasıl olur?
Mr. Key, Siyah Sancak timini terör örgütü olarak lanse etmek istiyordu. Ebola virüsünden kurtulmayı başarmışsınız. Ama arkadaşlarınız sizin kadar şanslı değilmiş. İşte asıl meseleye geldik. Yunanistan'da Lyon timinden birileri, eğer konuşursam beni iyileştireceklerini söylediler. Nasıl yani? Ellerinde Ebola virüsünün aşısı var. Yani şimdi siz Ebola virüsünün tedavisinin olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, aynen öyle söylüyorum. Bu adam sana nasıl ulaştı? Ne önemi var baba? Habere baksana. Ben habere değil, önce haberin kaynağına bakarım. Bu adam neden sana geldi? Herhalde ödüllü bir haberci olduğum için. Aslı. Hayır, benim kızım olduğun için. Böyle bir haberi birkaç önemsiz internet sitesi dışında hiçbir gazeteci editörü de götürmez. Çünkü götürdüğü an kapının dışına konulacağını bilir. Bu iddia çok tehlikeli Aslı. Sen ciddi misin? Asıl bunu yapanlar tehlikeli. Ha? İşte şimdi doğru söyledin Aslı. Benim onlardan korkmamı mı bekliyorsun baba? Hayır Aslı. Benden korkmanı bekliyorum. Başımı dünyanın ilaç devleriyle derde sokarsan bu hiç iyi olmaz, tamam mı? Hiç iyi olmaz. Senin için kötü olabilir ama az önce izlediğimiz adam gibi milyonlarcası için iyi olacağı kesin. Ama sen onlardan biri değilsin Aslı. Bunu defalarca konuştuk. Sen çizginin üstündekilerden birisin. Aşağıdakilerle asla ilgilenmeyeceksin. Asla. Ama ben yukarıdakilerden nefret ediyorum. Seni uyarıyorum Aslı. Ben senin babanım. Benimle nasıl konuşulacağını öğreneceksin. Sen de nasıl bir evlat yetiştirdiğini öğreneceksin. Evrakları görebilir miyim? Sen kim oluyorsun da beni durduruyorsun? Üzgünüm efendim, prosedürü uygulamak zorundayım. Tamam, çabuk olun, çabuk. Araca kadar gelin. Ne istiyorlar? Bir imza alacaklar efendim. Hemen geliyorum. Hadi çabuk, çabuk hadi. Hele şükür ya. Burası neresi? Niye getirdin beni buraya? Sen de kimsin? Sana soruyorum. Cevap versene. Kimsin sen? Kimsin sen? Yolun sonuna geldin artık Kulak Efendi. Yayın için hazır mıyız Taylan? Bağlantı hazır. Son kontrolleri yapıyoruz.
Heyecanlı mısın? Çok. Ne söyleyeceğini şaşırma da. Böyle bir fırsat elime geçmişken bütün dünya neler yapabileceğimi görsün isterim. Bu şöhretle çok yaşayabileceğini mi sanıyorsun? Kimin kısa, kimin uzun yaşayacağını zaman gösterir. Neyine güveniyorsun Sagir? Elin kolun bağlı. Biraz daha yaşamak istiyorsan doğru olanı yap. Buyurun. Bünyamin Bey'le görüşecektim. Kim diyelim? Cahit. Yalnız o silahla giremezsiniz. Onu almam gerek. Buyurun Cahit Bey. Cahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bünyamin Bey'e haber verin. Cahit Bey geldi. Ne var? Efendim Cahit Bey geldi. Yalnız mı geldi? Yalnız efendim. Yanında bizim korumalar yok mu? Var efendim. Beraber gelsinler. Tamam. Buyurun. Bünyamin Bey sizi bekliyor. Hoş geldiniz Cahit Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Bu ani ziyaretinizi neye borçluyuz? Rahat olun. O benim oğlum gibidir. Uzun kalmayacağım. Ben çıkınca baba oğul oturursunuz. Sen bize 2 şekerli kahve söyle de tatlı tatlı konuşalım. Peki. Neyine güveniyorsun? Anlamadım. Burada bu kadar büyük bir para imparatorluğunun başında otururken neye güveniyorsun diyorum. Aşağıda kapıda bekleyen gençlere mi? Yoksa oğlum dediğin adama mı?
Hayır, hayır, hayır. Bu saatten sonra sana güveniyorum. Ben de anlaşacağımızı biliyordum. Ama bahsettiğim şeyin sadece can güvenliğinin olmadığını anlamışsındır. Sen benim altınlarımdan bahsediyorsun. Eskiden senin olan altınlardan. Yoksa onların nerede olduğunu söylemeye mi geldin ha? Hayır. Fehmi Bey seni konseye davet ettiğinde düşüneceğini söylemişsin. Ben de kararını öğrenmeye geldim. Henüz karar vermedim. Çünkü şu an çalınan altınlarımdan başka bir şey düşünemiyorum. Eğer konseye katılmaya karar verirsen, bir daha ne canını, ne paranı, ne de altınlarını düşünmek zorunda kalmayacaksın. Konsey her daim seni koruyup kollayacaktır. Peki ya kayıp altınlarım? Sana onları getirirsem, Fehmi Bey'in teklifine evet diyecek misin? Elbette. Kim güçlünün yanında yer almak istemez ki? Şimdi kahvelerimizi içebiliriz. Ama benimki sade olsun. Evet, çaylar da geldi. Kaç şeker alırsın? Ay şeker kullanmıyorum biliyorsun. Sen bunun içine zencefil attın. Aa evet, koktu mu? Mis gibi. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Zehra senden çok bahsetti. Nasıl arkeolog oldun? Okula gittim. Evet. Yarınki yürüyüşe katılacağım. Bizi polisle, zabıtayla mı korkutacaklar? Beni tehditle sindirecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ya siz merak etmeyin. Bizi yıldıramazlar. Bütün gençlik böyle işte. Tamam, hoşça kal. Kim tehdit ediyor seni kızım? Yine ne eylemine girdin? Önemli bir şey değil anne. Ağaçları kesip yerine santral yapıyorlar. Biz de arkadaşlarla toplanıp sesimizi duyuracağız. Aktivist misiniz? Öyle iddialı laflardan hoşlanmam. Annenize pek benzemiyorsunuz. Vallahi Dicle daha çok babasına çekti. Babası gibi dediğim dedik, bildiğini okur. Allah yazdıysa bozsun. Sus. Kan bağı dışında hiçbir ortak noktamız yok. Ay komşum, çok özür dilerim. Gençlik işte biliyorsun. Aa, olur mu? Hiç önemli değil. Canım moralini bozma. Ağam, Helga yenge eve geçti. Ben yanına gidiyorum. Ev serbest. Aç lan. Kız sen niye böylesin? Niye bu kadar soğuksun? Çivi gibi laflar ediyorsun. Anacığın 40 yılın başı kendine bir komşu bulmuş. Biraz sevecen olsan ölür müsün? Babasının kızı.
Heh, bir şey unuttu herhalde. Gel Settar'ım gel. Bak kim geldi. Gel, gel, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Ah Settar, bu kız aynı sen. Kızım sarılsana babana. Tamam. Hoş geldin. Ay siz oturun. Taze çay var. Birer bardak çay getireyim ben size. Baba kız birlikte için. İyi düşündün. Sağ ol. Karadeniz nasıldı? Protestoların bitti mi? Yok, bitmedi. Nasıl bitsin? Yarın 2 karısını da aldatıp birbirine komşu yapan adamları protesto edeceğim. O iş senin bildiğin gibi değil. Değildir tabii. Ama merak ettiğim bir şey var. Hadi kadını aldın, getirdin, buraya yerleştirdin. Neden seni öldü biliyor? Ya sana hesap mı vereceğim ben he? Anneme dua et. Ben ona dua ediyorum. Ya sen Türkiye'ye nasıl döndün? Ne yapacaksın ya? Sen işine bak. Bak, eğer yine pis işlere bulaşacaksan annemden uzak dur. Bak senin dilin çok uzamış. 2 dakika huzur vermedin be. Evet. Çaylar. Sağ olasın sağ ol. Afiyet olsun. Eline sağlık annem. Afiyet olsun kızım. Anne. Sen babama Helga'dan bahsettin mi? Zavallının kocası da vefat etmiş. Kimi kimsesi de yok kadına destek olacak. Bir gün babamla da tanıştırsana anne. Belki bir faydası dokunur kadıncağıza. Ay, helal sana Settar'ım helal. Tamam iyiyim. Hayırdır? Buraya geldiğine göre çok önemli bir mevzu var. Evet Zülfikar ağa. Tilkinin çaldığı altınları biliyorsun. Onlar Bünyamin'inmiş. Bize mi dert? Konsey için Bünyamin'e ihtiyacımız var. Altınlarını geri almamız şartıyla konseye girmeyi kabul etti. Şimdi anladım. Zülfikar ağa, ne diyorsun? Kulağına geldi mi bir şeyler? Tilkinin altınları bir silah tüccarıyla takas edeceğini öğrendik. Nerede? Ne zaman? Merak etme. Erhan'ı bilgilendirdim. KGT takiptedir. Erhan, neredesin? Uzun zamandır hayalini kurduğum yerde. Ne yapmaya çalışıyorsun Erhan? Tilki avına çıktım Cahit. Abi sana ondan uzak durmanı söylemedi mi? Abi bana doğru zamanı beklememi söyledi. Ben de en doğru zamanda harekete geçtim. Sakın Erhan. Ben gelene kadar sakın bir şey yapma. Neredesin? Yayına hazırız. Başla. Ben Şedid Komutanı Sagir. Bu açıklamayı özgür irademle yapıyorum. Ve söyleyeceklerimi bütün dünyanın duymasını istiyorum. Polat Alemdar'ın yaptığı iddia edilen
Mekke'deki o otelin bombalanması operasyonunu ben düzenledim. O operasyonu takip eden Suudi istihbarat görevlisini ben öldürdüm. Polat Alemdar ekibinin yaptığı söylenen Irak'ta Birleşmiş Milletler konvoyuna baskını da bizzat ben planladım ve ben uyguladım. Ayrıca yakın zamanda İstanbul'da aynı günde 3 bombalı eylemi de ben yaptım. Son olarak şunun bilinmesini istiyorum. Ben büyük bir teröristim. Bunu herkese göstereceğim. Bu gece İstanbul'un büyük bir meydanında patlayacak bombayla bunu ispat edeceğim. Yayını kes! Ne yaptığını sanıyorsun? Candan mı susadın sen? Benim kaybedecek bir şeyim yok. Seni gebertirim. Ama önce bombanın nerede olduğunu öğrenmen gerek, öyle değil mi? Canlı yayında kendi adamına mesaj verdi. Abi, blöf yapıyor olabilir. Sivillerin hayatı söz konusuyken risk alamayız. Bunun gerçek olup olmadığını öğrenmek zorundasın. Tamam. Bombanın yerini söyle. İşte bunu öğrenmen tahmin ettiğin kadar kolay olmayacak. Eğer o bomba patlarsa sen de ölürsün. Olabilir. Ben bunu göz alıyorum. Peki sen masum insanların ölmesini göz alabilecek misin? Ne istiyorsun? Sana bombanın yerini söyleyeceğim. Bombayı durdurduktan sonra beni serbest bırakacaksın. Herhangi biri bu işe bulaştığında, bizi takip ettiğinden en ufak bir şüphe duyarsam, bomba biz oraya gitmeden patlar. Bence çabuk karar ver. Bomba bir saat sonra patlayacak. Tamam. İstediğin gibi olacak. Meydana sadece ikimiz gideceğiz. Kimse yanımızda olmayacak. Güzel. Altınların yüklenmesi tamamlandı mı? Evet. Ben silahlıların teslim alındığını haber alır almaz altınlar senin.
Seni dinliyorum. Altınlar senindir. Tilki! Yanlış yerdesin. Burası Kurtlar Vadisi. Senin de şöhret olduğunu unutmuşum. Çok konuşma, tak şunu. Anlaşmaya uymazsan olacakları biliyorsun. Çok konuşma, yürü. Boşuna kendini yorma. Bu bombayı durdurman imkansız. İstersen dene. Akif, bu bombanın düzeneği farklı. Denemek zorundayız Erdem. Daha önce yaptığımız işlemi hatırlıyor musun Akif? Evet. Şimdi sana söylediğim kodu telefona gir. Erdem, bomba aktif oldu. Akif, üzgünüm. Dışarıdan yapılacak müdahaleyi engellemek için böyle bir sistem kurmuşlar. Benim yapabileceğim bir şey yok.
öldürmek istediğin başka kimse var mı? Tamam. Bombayı durdur. Ben de seni bırakayım. Bombayı durdur. Eğer 2 dakika sonra seni yeniden aramazsam buraya havaya uçur. Buradan uzaklaştıktan sonra bombayı patlatmayacağını nereden bileceğim? Bunu bilemezsin. Ama başka çaren yok. Akif, bombaya ulaşacak sinyali kesmenin yolunu buldum. Ne yapıyoruz Erdem? Şimdi o telefondan sana vereceğim numarayı çevireceksin. Kötü bir sürprizle karşılaşmayacaksın. Merak etme. Tamam Akif. Artık bombaya uzaktan ulaşma imkanları kalmadı. Sağ ol. Efendim Akif. Efendim bomba etkisiz hale getirildi. Ama artık Sagir elimizde değil. Ne? Bombayı etkisiz hale getirmek için Sagir'i bırakmak zorunda kaldım. Tamam Akif. Daha kötüsü de olabilirdi. Sagir bizden kaçamaz. İyi iş çıkardın bombacı. Şimdi neredesin? Güzel. O zaman çantayı güzel bir yere bırak. Sözümüzü tutalım. Film çok komikti. Eve gidince nineme de anlatacağım. Ninene yarın anlatırsın artık. Biz dönene kadar o uyumuş olur. Saat erken değil mi? Olabilir. Ama biz şimdi hemen eve gitmiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bilmem. Babanın sana bir sürprizi varmış. Yaşasın. Leyla çıktınız mı? Çıktık. Otoparka giriyoruz. Birazdan geliriz yanına. Tamam bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Tamam bir dakika.
Hadi Leyloş koş. Hadi koş koş. Dur. Hadi. Dur, koşma. Bekle. Hadi. Hadi bakalım. Atla. Hadi Leyloş. Hadi babamı bekletmeyelim. Elif dışarı! Koş! Tut elimi! Bomba! Yasin ambulans çağır. Bizim hastaneden olsun. Dur! Dur! Takip et şunu, Yasin kaçıyor. Komutanım siz? Takip et dedim sana. Burada.